Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda çok güzel 2 şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Modelim bu şekilde 3 renk ile yaptım. Bu modeli dilediğiniz örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Bebek yelekleri, bebek battaniyeleri, atkı berelerde, kazaklarda da çok güzel olur. Aklınıza nerede geliyorsa orada değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Modelimizin ilmek sayısı 4'ün katları. Yani 4, 8, 12, 16, 20, 24 gibi bu şekilde her bir model için 4 tane ilmek eklemeniz yeterli. Artı kenar ilmeği bebek yeleği yapacaksanız bu şekilde 6 tane kenar ilmeği yeterli olacak. Veya 8 tane, biraz ön patlarını geniş görmek istiyorsanız 8 tane yeterli olacaktır arkadaşlar. Modelin ön yüzü ve modelin arka yüzü bu şekilde. Model için 3 tane ip kullandım. Şimdi farklı ipler kullanıyorum. Modelde bu 3 taneyi kullandım. Elimdeki ipleri değerlendirmek adına model örerken farklı ip kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde bunları kullanıyorum. Böylece de elimdeki küçük iplerden kurtulmuş olurum. 3 numaralı şiş kullanıyorum. Eğer eliniz sıkıysa 3,5 veya 4 numaralı şiş de tercih edebilirsiniz. Benim elim şişte gevşek olduğu için 3 numaralı şiş tercih ediyorum. Modeli bu şekilde 3 model üzerinde kuracağım. 12 ilmek, 8 tane de kenar için koyacağım. Toplamda 20 ilmek üzeri başlıyorum. 3 tane model için yeterli gelecektir arkadaşlar. Bunun için bu şekilde ipimi birazcık ayırdım. İlmek atmakla başlıyorum. İlmek atmayı biliyorsanız bu aşamayı atlayabilirsiniz. İpimi böyle şişlerime, düğümümü attım. Daha sonra bakın arkadaşlar, böyle ilmeklerimi atıyorum. Benim ilmek atma şeklim böyle. Siz ilmek atmayı biliyorsanız kendi bildiğiniz yöntemden yapabilirsiniz. Toplamda 20 tane ilmeklerimi attım. Bir tane şiş çıkarttım. İlmeklerimi hepsini düz örgü olarak örüyorum. Modelimiz haroşa üzeri kuruluyor. İsterseniz lastik üzeri de kurabilirsiniz. En sonunda 2 tane ilmeğim kalana kadar hepsini haroşa örgü olarak örüyorum. Bu modelde aynı zamanda örgüde düzgün kenar nasıl yapılır onun da anlatımını yapacağım arkadaşlar. Eğer yelek yapıyorsanız ön patlarında mutlaka düzgün kenar yapmak isteyeceksiniz. Bunu da sizlere gösteriyorum. Bakın aynı zamanda düz kenarımızı da görüyorsunuz. Çok güzel kenarımız var arkadaşlar. Bu kenarı da sizlere hemen göstermek istiyorum. Her zaman aynı şekilde çıkışta 2 tane ilmeğimiz kaldığında ipimizi kendi tarafımıza getirip son 2 ilmeği örmeden şişimizin üzerine aldık. Örgümüzü çevirdik. Örmeden aldığımız ilmekleri de bu sırada ikisini tek tek ördük. Ördükten sonra böyle bu şekilde birazcık sıkılaştıralım. Haroşalarımızı örerken yine bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Ben haroşa yaparken ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Giderken de düz örgü, geri dönerken de düz örgü ördüğüm için modelimiz haroşa olarak düşecektir. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Modelimin arka yüzüne geçtim. Tekrar bütün ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. En sonunda 2 tane ilmeğimiz kalana kadar. Örgü örerken parmağıma dolarak örüyorum arkadaşlar. Böylece hem ellerimizde gıcırdama olmuyor hem de ilerlemesi çok hızlı bir şekilde oluyor. Tığ işi örer gibi. Eğer bu şekilde öremiyorsanız sizlere tavsiyem
Parmağınıza dolayarak örün. Ne kadar hızlı ördüğünüzü göreceksiniz. Normalde bir haftada bitireceğiniz örgülerinizi inanın 2 günde bitireceksiniz. Tekrar 2 tane ilmeğim kaldı. İpimi kendi tarafıma aldım. İkisini örmeden şişimin üzerine aldım. Tekrar yine girişimizi ikisini tek tek ördüm ve sıkılaştırdım. Bütün ilmeklerimi yine haroşa örgü olarak örüyorum. Yani düz örgü olarak örüyorum. Giderken de dönerken de düz örgü olarak örelim ki ön yüzüne haroşa düşsün. Bütün ilmeklerimi ördüm. Arka yüzüne geldim. Bütün ilmekleri haroşa örgü olarak örüyorum. Son 2 tane ilmek kaldığında ipim kendime taraf aldım. İkisini örmeden şişimin üzerine aldım. Ben 3 diş haroşa ördüm. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Siz bebek yeleği yapacaksanız birkaç tane daha örebilirsiniz. Yani buradaki haroşalar 5 diş veya 6 diş de yapabilirsiniz. Şimdi pembe ipimi bağlıyorum ve bu şekilde geldim. Kenar patı öncelikle 8 tane ilmek ayırmıştım. 8 tane ilmeklerimi kenar patı için örüyorum. Sizde kenar yoksa direkt modele başlayabilirsiniz. Bunu da birazdan yapacağız zaten. Sekiz tane ilmeklerimi kenar için ayırdım. Bağlamış olduğum ipimi şöyle kaydırıyorum. Pembe olan ipime geçtim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna geldim. Arka yüzüne geçtiğimde giriş ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi kendime taraf getirdim. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum artık. İpim benden yana ters örgü olarak bütün pembe olan ilmeklerimi ördüm bu şekilde. Pembe ipimi burada bıraktım. Lacivert olan ipimi pembe ipimin üzerinden ön tarafa atıyorum. Ön tarafa haroşa olduğu için düz örgü devam edeceğim. Burada 8 tane kenar ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kaldığında ipim benden yana ikisini örmeden aldım. Kenarımız her zaman aynı şekilde devam ediyor. Tekrar ikisini ördükten sonra modeli birazcık sıkılaştırdım. Kalan 6 tane ilmeği de ördüm. İpi diğer tarafa atıyorum ve pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimi alırken lacivert ipim pembe ipimin üstünde olması gerekiyor ki burada açıklık olmasın. Şimdi bütün ilmeklerimi pembe olarak burayı da sıkıştırdım. Düz örgü örüyorum. Pembe ipimle hepsini düz örgü ördüm. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine ön yüzüne geçtim. Ön yüzünde giriş ilmeğim haroşa. İpim benden yana bütün ilmeklerimi pembe olanları ters örgü olarak örüyorum.
Toplamda 4 sıra yapacağız. Son ilmeğimi ördüm. İpimi şöyle bıraktım. Lacivert ipimi pembe ipimin altında, böyle pembe ipim üstte kaldı. Diğer tarafa attım ve buradaki ilmeklerimi hepsini haroşa örgü olarak ördüm. Bu modeli örerseniz biraz sabır işi. İplerimiz karışabilir. En kötü yanı da o. Bakın arkadaşlar, 4 tane sıra ördük. Şimdi tekrar girişteki ilmeklerimizi, kenar patları her zaman aynı şekilde örelim. Diğer ipimi bağlıyorum. Krem olan ipimi buraya bağlıyorum arkadaşlar. Bağlamadan önce bir sıra daha lacivert gitmem gerekiyor. Bunu unutmuştum. Şimdi arkadaşlar bakın, ilmeklerimiz böyle. Bunu da bir defa buna doladım. Açılma olmasın. Bu sırada bunu sıkıştırdıktan sonra 3 tane ilmeğimi lacivert olarak örüyorum. 3 tanesini lacivert olarak ördüm. 4. ilmeğimi şişimden çıkarttım. 1 2 3 4 sıra söktüm. Lacivert ilmeğimi aldım, şişime taktım ve düz örgü olarak ördüm. Tekrar 1 2 3 tane ilmeği ördüm. 4. ilmeğimi şişimden çıkarttım. 1 2 3 4 sıra söktüm. Lacivert olan ilmeğimi alıp düz örgü olarak ördüm. Kenardaki 4 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıra sonuna geldim. Arka yüzünde örgümü çevirdim. Yine kenar ilmeğimi ben haroşa örgü olarak ördüm. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Hepsini ters örgü ördüm. Haroşalara geldiğimizde yine haroşa olarak devam ediyoruz. İpim ön tarafta, haroşalarımı örüyorum arkadaşlar. İki tane kaldığında örmeden şişimin üstüne aldım. Örgümü çevirdim. Tekrar kenar ilmeklerimizi ördükten sonra birazcık sıkılaştıralım. Daha sonra buradaki 6 tane ilmeği de ördüm. Şimdi arkadaşlar diğer ipimize geçiyoruz. Krem ipimi aldım. 8 taneyi ördükten sonra bir tanesini krem ördüm. Burayı da güzelce sıkıştıralım ki aralarda boşluk olmasın. Bir taneyi örmeden aldım. Bir tane krem ördüm. Aradaki ilmeği örmeden aldım. Bir tane krem ördüm. Örmeden aldım. Bir ördüm. Örmeden aldım. Bir ördüm. Örmeden aldım. Kenardaki 2 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm bu şekilde. Tekrar modeli çevirdim. Krem olan ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Yani düz örgü olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi, ipimi kendi tarafıma getirdim. Yine örmeden aldım. Yine ipim diğer tarafta, bir ördüm. Örmeden aldım. Bir ördüm. Örmeden aldıklarımı ipimi kendi tarafıma getirerek alıyorum. Tekrar diğerini düz örgü olarak örüyorum.
İpim bu tarafta. Lacivert ipime geçiyorum. Tekrardan lacivert ipimi diğer tarafa attım. Burayı da güzel sıkıştırdıktan sonra kenardaki haroşalara geçtim. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şimdi tekrar bir sıra boyunca bütün ilmeklerimi lacivert ipimle hepsini düz örgü olarak örüyorum. Ön yüzündeyim. Hepsini düz örgü olarak öreceğim. Buraları yaparken dikkat edin. Her zaman sıkıştırın. Aradaki boşluklar yok olsun. Bütün ilmeklerimi böyle alıyorum arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Sıra sonunda bir tane ilmeğimi, girişteki ilmeğimi her zaman haroşa için örüyorum, düzgün dursun diye. Diğer ilmeklerimi hepsini ters örgü olarak örüyorum. Kenardaki ilmeklerimiz yine haroşa örgü. Böylece modelimizi bir sırasını, yani bir tekrarını bitirmiş olduk arkadaşlar. Model sürekli tekrarlar olduğu için tekrar anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hem sizi rahatsız etmemek adına. Şimdi birinci tekrarımız bitti. İkinci tekrara geçiyoruz. Kenardaki ilmeklerimizi ördükten sonra tekrar diğer ipimizle, yani pembe olan ipimizle 4 sıra boyunca düz örgü olarak gidip geliyoruz. Giderken düz, dönerken ters, toplamda 4 tane olacak. Daha sonra lacivertte yaptığımız gibi sökmeli gidiyoruz. Geri dönerken hepsini ters örgü. Daha sonra krem ipimi bağladım. Bir tanesini ördüm. Bir tanesini örmeden aldım. Sıra sonuna kadar gittim. Tekrar geri gelirken ilmeklerim geldiği gibi ördüm ve bir sıra düz örgü gittim, tekrar geri geldim. Yani modelimizi tekrar kuruyoruz. Kurulumunu beraber yapalım. Siz devam edersiniz, belki kafanız karışır diye. Kenardaki bütün ilmekleri ördüm. Toplamda benim 8 tane var. Şimdi lacivert ipimi bırakıp pembe ipimle kalanları hepsini düz örgü olarak örüyorum. İpiniz kalın olduğunda model kendini daha gösterir. Bu pencere, yani kare gibi duranlar biraz daha kabarık olur arkadaşlar. Bakın pembe ipimde kalın olduğu için kabarık duruyor. Sarı ipim ince olduğu için içine doğru gömüldü. Buna da dikkat ederseniz modeliniz daha güzel olacaktır. Kenar kısmına gelince 8 ilmek yaptım. Daha güzel durdu. Tekrar bu da sizin tercihiniz. Modelimin sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.